Herkese merhabalar. Tek Batik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nora. Bugün sizlere bu yeleğin anlatımını yapacağım. Erkek bebeklerinizi örebileceğiniz bir model. Cepken yelek ya da ata yeleği diye geçiyor bu model. Yine pantolon hizasında ya da pantolondan 1-2 santim belki uzun giydirebilirsiniz. Arkası da bu şekilde. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak ve videolarımı izlemek ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz. İp ve şiş bilgileri daha sonra vereceğim. Bir yumak ip kullandım. Bu kadar ip arttı. Daha büyük, biraz daha büyük 1,5 yaş, hatta belki 2 yaşa bile yeterli olabilir ama elden ele farklılık gösterecektir tabii ki. Şimdi santim olarak ölçü vermek istiyorum. Beden genişliği 26 santim. Boyu omuzdan 28 santim. Burada kol boyu 12,5 santim. Buranın uzunluğu 15 santim. Sanırım bu kadar yeterli. Başka bir yerini ölçmeye gerek yok. Normal 1-1,5 yaşa uygun bir büyüklükte oldu. Haraşo örgü ve Selanik batışı yaparak buradaki hatları oluşturdum. Arkada da yine burada ve kollarda aynı hatlardan var. 3 parça olarak ördüm. Arka beden ve 2 ön beden. 3 tane ilik açtım. Bu tarafta ilik yok. 6 tane düğmeye ihtiyacımız olacak. Ben yeleği 4 milim şişle ördüm. Zaten bilgileri daha sonra vereceğim ama başlarken siz kaç numara şişle örerseniz yarım numara büyük şişle ilmeklerinizi atarsanız bu kısımlar daha düzgün olur. Ben 4 numaralı şişle ördüm. İlmekleri atarken de 4,5 numaralı şiş kullandım. Evet, ön bilgileri de verdim. Eğer hazırsak hadi başlayalım. Kartopu Baby Lavenkier ile öreceğim. 100 gram 250 metre uzunluğunda. Anti peeling özelliği var. Tüylenme yapmıyor. Aynı zamanda da antibakteriyel bir ip. Aynı renk örmek isterseniz de renk numarası K1000. 4 numaralı misinalı şişle öreceğim. Ben hem masada örmesi daha rahat oluyor hem de alışkın olduğum için misinalı şiş tercih ediyorum. Ama 3 parça öreceğim için istediğiniz şişle örebilirsiniz. Sadece ilmekleri atarken 4,5 numaralı şiş kullanacağım. 4 numaralı şiş yerine eğer eliniz çok sıkıysa 4,5, çok bolsa da 3 numaralı şişle örebilirsiniz. İlmek atarken de kullandığımız, yani yeleğin bütününde kullandığımız şişin yarım numara büyüğünü kullanabilirsiniz. Ben 4 numaralı şiş kullanacağım. İlmek atarken de 4,5 numaralı şişe atacağım ilmeklerimi. Evet, ilmek atarak başlıyorum. Klasik ilmek atma tekniğiyle ilmek atıyorum. Dört buçuk numaralı şişime 39 ilmek attım. Şimdi 4 numaralı şişe geçiyorum. Örgünün arka yüzündeyim ve bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Evet, ilk sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, başlama ipim sol taraftayken örgünün ön yüzündeyim. Bu taraftan 13 ilmek ayırdım ve buraya bir tane işaret taktım. Şimdi burada bir çalışma yapacağız.
İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve 13 ilmek örüyorum. 2 Evet, 13 ilmek ördüm ve dönüyorum. İpimi dışarı aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıra sonuna kadar düz örüyorum. Ön yüze geçtim. Her seferinde buradan bir tane ilmek ilave ederek öreceğim. Düz örerek ilk dönüş yaptığım yere doğru ilerliyorum. Evet, dönüş yaptığım yer belli zaten. Ama sayarak da gidebilirsiniz. 13 ilmek örüp dönmüştüm. Şimdi 14. ilmeği örüyorum ve dönüyorum. Yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüze geçtim. Şimdi 15 ilmek öreceğim. On beş ilmek ördüm, dönüyorum. Ön yüze geçtim. Bu şekilde her seferinde buradan birer tane alarak dönüş yapacağım. En son 15 örmüştüm. Bu kez 16 örüp döneceğim. Sonra 17 örüp döneceğim. Buraya kadar bütün ilmeklerimi dönerek tamamlayacağım. Evet, son olarak 22 ilmek ördüm ve döndüm. Şimdi 23 ilmek öreceğim. Yirmi iki ilmek ördüm. 23. ilmeği ters örüyorum. Ve örgüyü çevirdim. Son kez dönüş yapıyorum. Artık dönüş yapmadan öreceğim. Yine 2 ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz örerek devam ediyorum. Ön yüze geçtim. Şimdi 22 ilmek örüyorum önce.
22 ilmek düz ördüm. 23. ilmeği ters örüyorum. Şimdi 13 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters, 2 ilmek düz. Arka yüze geçtim. İki ilmek düz örüyorum. Burada ön yüzde ters ördüğüm ilmeği ilmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine batarak örüyorum. Şu şekilde. İlmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine batarak ördüm. Yine 13 ilmek düz örüyorum. Ve ön yüzde ters ördüğüm ilmeği bir alttaki ilmeğin içine batarak ördüm. Diğer ilmeklerimi de düz örerek bu sırayı da tamamlıyorum. Ön yüzdeyim. Önce 22 ilmek düz örüyorum. ...22 ilmek düz ördüm. İpimi içeri alıyorum. 1 ilmek ters örüyorum. İpimi dışarı alıyorum. 13 ilmek düz örüyorum. İpim içeride, 1 ilmek ters ve 2 ilmek düz. Arka yüzdeyim. Yine 2 ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine girerek Selanik batışı yapıyorum. 13 ilmek düz. Ve yine ilmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine giriyorum. 22 ilmek düz örerek sırayı tamamlıyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Şimdi bu sırada ilik açacağım. 22 ilmek düz örüp 1 ilmek ters öreceğim. Ve sonra sıra sonuna doğru da ilik açmaya başlayacağım. Evet, 22 ilmek düz, 1 ilmek ters ördüm. Şimdi sıra sonunda 2, 4, 6 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi örüyorum düz olarak. Evet, 2, 4, 6 ilmek kaldı. Şimdi 2 ilmeği birlikte örerek bir tane kesiyorum ve bir tane doluyorum. Bir düz, bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. İlk iliğimi 1, 2, 3 sıra haroşadan sonra açmış oldum. Arka yüze geçiyorum. Yine 2 ilmek düz. İlmeğe değil, bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Ve 13 ilmek düz örüyorum.
ilmeği değil, bir alttaki ilmeğin içine giriyorum. 22 ilmek de düz örüyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyorum. Evet, bu şekilde örmeye devam edeceğim. 22 ilmek düz, 1 ilmek ters, 13 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz ve arka yüzde de 2 ilmek düz, 1 ilmek alttaki ilmeğe batarak örüyorum. 13 ilmek düz, buradaki ilmeği alttan batarak örüyorum ve 22 ilmek düz. Bu şekilde şimdi 1, 2, 3 sıra sonra ilk iliği açmıştım. Bir sıra ördüm, 7 sıra daha öreceğim. 8 sıra sonra ikinci iliği açacağım. 1, 2, 3 sıra sonra ilk iliği açmıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra haroşa oldu. Ve şimdi ikinci iliği açacağım. Önden yine aynı şekilde örerek geldim. 2, 4, 6 ilmek kaldı. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir doladım. 1 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters ve 2 ilmek düz. İkinci iliği de açtım. 3 tane ilik olacak. Bir 8 sıra haroşa öreceğim. Ondan sonra yine 3. iliği açacağım. Arka yüzde yine aynı şekilde örüyorum. Bir değişiklik yok. Evet, 8 sıra sonra şimdi bir sıra örmüş oluyorum bu sırayı tamamladığımda. 8 sıra buradaki gibi aynı şekilde 8 sıra sonra 3. iliği açacağım. Evet, ilk iliği 1, 2, 3 sıra haroşadan sonra açmıştık. 2, 4, 6, 8 sıra sonra ikinci. 2, 4, 6, 8 sıra sonra üçüncüyü açtık. Üçüncülükten sonra da 2 sıra haroşa ördüm. Ön yüzde örerek geldim. Şimdi arka yüzde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek keseceğim. Yine örerek kesme tekniğiyle kesiyorum. İki ilmek örüyorum. İlk ilmeği üzerinden atlatıyorum. Örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Evet, 14 ilmek kestim. Şimdi bir ilmek var. Bir ilmek daha, 2 ilmek düz örüyorum. Sonra ilmeğin altındaki ilmeğe yani Selanik batışı yapıyorum. Ve diğer ilmekleri düz örerek ön yüze geçiyorum. Evet, ön yüze geçtim. İki ilmek ördüm. İpimi içeri aldım. Bir ilmek ters. İpimi dışarı alıyorum ve 2 ilmeği birlikte örerek kol için bir tane eksiltme yaptım. Evet. Diğer ilmeklerimi de düz örerek devam ediyorum.
Sıra sonunda 5 ilmek kalıncaya kadar örüyorum. Evet, 2, 4, 5 ilmek kaldı. Şimdi bu ilmeğin ve ikinci ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örerek bir tane de yakadan eksiltme yaptım. Bir ilmek ters, 2 ilmek düz. Arka yüze geçtim. Arka yüzde 2 ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek selanik batışı yapıyorum. Sıra sonunda 3 ilmek kalıncaya kadar düz. Evet, sıra sonunda 3 ilmek kaldı. Selanik batışı yapıyorum. Ve 2 ilmek düz. Ön yüze geçtim. Ön yüzde ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek ters ve 2 ilmeği birlikte alarak bir tane eksiltme yaptım kol için. Sıra sonunda 5 ilmek kalıncaya kadar düz örüyorum. İki, 4, 5 ilmek kaldı. İlmeklerin yönünü değiştiriyorum. İki ilmeği birlikte ördüm. Bir ilmek ters. 2 ilmek düz. İki buradan eksiltmiş oldum. Arka yüze geçiyorum. İki ilmek düz. Bir tane selanik batışı. Sıra sonunda 3 ilmek kalıncaya kadar düz. Evet, 3 ilmek kaldı. Buna yine selanik batışı yapıyorum. Ve 2 ilmek düz. Ön yüze geçtim. Bu şekilde eksiltmelere devam edeceğim. 2 ilmek ördükten sonra 1 ilmek ters ve 2 ilmeği birlikte alarak bir tane eksilteceğim. Sıra sonunda 5 ilmek kalınca da 2 ilmeği birlikte örerek bir tane bu taraftan eksilteceğim. 1 ilmek ters ve 2 ilmek düz. Arka yüzü de yine aynı şekilde 2 düz, bir selanik batışı, arada 2 ilmekler düz, 3 ilmek kalınca bir selanik batışı ve 2 ilmek düz örerek sırayı tamamlayacağım. Bu şekilde eksiltmelere devam ediyorum. Hem koldan hem yakadan. Evet, şişimde kesmeye başladığımda 25 ilmek vardı. 5 tane koldan 5 tane de yakadan eksilttim. 15 ilmek kaldı. Şimdi artık sadece yakadan eksiltmeye devam edeceğim. İki ilmek örüyorum. Bir ilmek ters. Ve 2 ilmeği birlikte örerek bir tane eksiltiyorum. Düz örerek devam ediyorum. Sıra sonunda 3 ilmek kaldığında 1 ilmek ters, 2 ilmek düz örüyorum. Arka yüze geçtim.
Arka yüzü yine aynı şekilde örüyorum. 2 ilmek düz. Bir tane Selanik bataşı. Sıra sonunda 3 ilmek kalıncaya kadar düz. Ön yüze geçtim. İki ilmek örüyorum. Bir ilmek ters. 2 ilmeği birlikte örerek koldan bir eksiltme daha yapıyorum. Sıra sonunda 3 ilmek kaldı. 1 ilmek ters, 2 ilmek düz. 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek kaldı. Bir tane daha eksiltme yapacağım. Koldan. Arka yüzü yine aynı şekilde örerek ön yüze geçiyorum. Evet, ön yüze geçtim. Kol için de son eksiltmemi yapacağım. Aynı zamanda sayalım ilmekleri. 1, 2, 3, 2 ilmeği birlikte örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Arka yüzde yine aynı şekilde örerek ön yüze geçiyorum. Evet, şimdi artık eksiltmeler bitti. Şişimdeki 12 ilmeği omuz hizasına kadar öreceğim. Omuz hizasına geldiğimde de kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Evet, sol ön beden bitti. Önce hem koldan hem yakadan eksiltme yaptım 5'er tane. Sonra da sadece koldan eksiltmeye devam ettim. Burada 12 ilmek kalıncaya kadar. 12 ilmek kalınca da 12 ilmeği 23 sıra haroşa, böyle tek tek sayıyoruz. 23 sıra haroşa boyunca ördüm. Ve sol taraf bitmiş oldu. Şimdi bunu ilmek tutucuya alıyorum. Evet, ve sırada sağ ön beden. Sağ ön bedene başlıyorum. Yine klasik ilmek atma tekniğiyle ilmek atıyorum ve 4,5 milim şişime ilmek atıyorum. Evet, 4,5 numaralı şişime 28 ilmek attım ve yan tarafı dikmek için de ip bıraktım. Şöyle. Şimdi buradaki çalışmayı bu sefer böyle yapacağız. Buradan olacak. Başlama ipim sol taraftayken de burası ön yüzüm oluyor. O nedenle arkadan dönüşleri yapacağız. Ve burada bir sıra düz örmeyeceğim. O nedenle şimdi ben bu ilmekleri 4 numaralı şişime aktaracağım.
Evet, ilmeklerimi 4 numaralı şişe aktardım. Şimdi 13 ilmek düz örüyorum. On üç ilmek ördüm ve arka yüze geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve diğer ilmeklerimi de örerek sırayı tamamlıyorum. Şu anda ön yüzdeyim. Arka yüze geçtim. Şimdi tıpkı diğer tarafta yaptığım gibi her arka yüzde buradan birer tane ilmek katarak devam edeceğim. Şimdi 13 ilmeğimi örüyorum. On üç ilmek ördüm. Buradan bir ilmek katıyorum. 14 ve dönüyorum. Yine düz örerek bu sırayı tamamlıyorum. Tekrar arka yüzdeyim. 14 ilmek örüyorum. On dört ilmek ördüm. Buradan bir ilmek katıyorum. 15 ve dönüyorum. Ve tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, bu şekilde her arka yüzde buradan bir ilmek katıp dönerek devam ediyorum. Evet, son kez dönüş yapacağım. Arka yüzdeyim. 22 ilmek ördüm. 23. ilmeği örüyorum. 2, 4, 5 ilmek kaldı bu tarafta. Dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ve bütün ilmeklerimi düz örerek arka yüze geçiyorum. Evet, arka yüzdeyim. Artık dönüşler bitti. Ve şişimdeki 28 ilmeğin hepsini düz örerek ön yüze geçeceğim. Evet, burası da tamamlandı. Şu anda ön yüzdeyim. Buradan baktığımda ön yüzde bir sıra haroşa var. Şuradan bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 sıra haroşa öreceğim. 28 ilmek var. 28 ilmeği 22 sıra haroşa öreceğim. Yaka ve kol eksiltmelerine kadar ördüm. Burada 22 sıra. Buradan saydığımda da 33 sıra var.
Şimdi önce 3 ilmek eksilteceğim. 2 ilmeğimi de örüyorum. İkinci ilmeği örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. 1, 2, 3. Evet, burada 3 ilmek eksilttim. Şişimdeki ilmek 1, 2, ipimi içeri alıyorum, 1 ilmek ters. İpimi dışarı alıyorum ve 2 ilmeği birlikte örerek yakadan bir tane eksilttim. Sıra sonunda 5 ilmek kalıncaya kadar düz örüyorum. İki, 4, 5 ilmek kaldı sıra sonunda. 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve ikisini birlikte ördüm. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. Bir tane yaka, bir tane de kol için eksiltme yaptım. Arka yüzdeyim. İki ilmek düz. İlmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine batarak örüyorum. Sıra sonunda 3 ilmek kalıncaya kadar düz örüyorum. Evet, sıra sonunda 3 ilmek kaldı. Buradaki düz ilmeği ilmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine girerek selanik olarak örüyorum. 1, 2 ilmek düz. Ön yüze geçtim. Ön yüzde yine 2 tane kenar ilmeği, 1 ilmek ters, 2 ilmeği birlikte düz ördüm. Sıra sonunda 5 ilmek kaldı. 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte ördüm. 1 ilmek ters, 2 ilmek düz. Evet, 2 kez yakadan, 2 kez de koldan eksilttim. Sol ön beden gibi yine aynı şekilde burada da 5 ilmek yakadan, 5 ilmek de koldan kesiyorum. Evet, 5 ilmek yakadan, 5 ilmek de koldan eksilttim. Ve şu an şişimde 15 ilmek var. Şu şekilde yerleştireceğiz. Düğmelerimizi dikeceğiz. Evet, burası yaka, burası kol. Şimdi yaka eksiltmeleri bitti. Koldan da eksiltmeye devam edeceğim. Yine her ön yüzde bir tane. Şişimde 12 ilmek kalıncaya kadar eksilteceğim. Sonra da 12 ilmeği omuz hizasına kadar öreceğim. Şuradan ilk haroşa sırasından başlayıp saydığımda toplam 64 sıra haroşa olacak ve sağ ön beden de bitmiş olacak. Şişime klasik ilmek atma tekniğiyle ilmek atarak başlıyorum. Şişime 60 ilmek attım. Yan tarafına dikmek için de biraz ip bıraktım.
Başlama ipim sağ taraftayken örgünün arka yüzündeyim ve arka yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Arka yüzdeyim. İlk sırayı örüyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Ön yüze geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir, iki, üç. Toplam 20 ilmek öreceğim. Evet, 20 ilmek düz ördüm. İpimi içeri alıyorum. Bir ilmek ters. İpimi dışarı alıyorum ve 18 ilmek düz örüyorum. ...18 ilmek düz ördüm. İpimi içeri aldım. Bir ilmek ters. İpimi dışarı alıyorum ve son 20 ilmeğimi düz örüyorum. Arka yüzdeyim. İlk 20 ilmeğimi düz örüyorum. ...20 ilmek düz ördüm. Şimdi sırada ön yüzde ters ördüğüm, arka yüzde düz görünen ilmek var. Bu ilmeği de normal ilmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine girerek, yani Selanik gibi örüyorum. Ve aradaki 18 ilmeği düz örüyorum. ...18 ilmek düz ördüm. Yine ön yüzde ters ördüğüm, arkada düz görünen ilmek. İlmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Ve 20 ilmek düz. Ön yüze geçtim. Tekrar gösteriyorum. Önce 20 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 18 ilmek düz. Ve bir ilmek ters. 20 ilmek düz. Arka yüze geçtim. Yine 20 ilmek düz örüyorum. Buradaki bir ilmeği de ilmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine girerek ördüm. 18 ilmek düz. Ve düz ilmeğe geldim. İlmeği değil, alttaki ilmeğin içine batarak örüyorum. Ve 18 ilmek düz. Kol altına kadar bu şekilde öreceğiz. 20 ilmek düz, 1 ilmek ters, 18 ilmek düz, 1 ilmek ters ve 20 ilmek düz ön yüzde. Arka yüzde de 20 ilmek düz, 1 ilmek alttaki ilmeğe batarak örüyoruz. 18 ilmek düz, 1 ilmek ilmeğin bir alttaki ilmeğe batarak örüyoruz ve 20 ilmek düz. Kol kesimine kadar bu şekilde. Evet, kol kesimine kadar ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 sıra haroşa ördüm. Şimdi burada bu hat ve bu hat yine aynı şekilde devam edecek.
Aynı şekilde bir de kol için aynı hattı uygulayacağız. İlk ilmeğimi yine boşalıyorum. İkinci ilmeğim düz. Bir ilmek ters. Ve bu iki ilmeği birlikte örerek bir tane buradan eksiltme yapıyorum kol için. Düz örerek devam ediyorum. Yine buraya geldiğimde bir ilmek ters. Burada da bir ilmek ters. Ve sıra sonunda 5 ilmek kalıncaya kadar devam ediyorum. Evet, sıra sonunda 5 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Ve ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. Arka yüze geçtim. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi boşalıyorum. Bir ilmek düz. Ve tıpkı buradaki yaptığım gibi ilmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Diğer ilmeklerim düz. Arka yüzü yine aynı şekilde örerek burada 3 ilmek kalıncaya kadar devam ediyorum. Evet, arka yüzdeyim. 3 ilmek kaldı. İlmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. 2 ilmek düz. Ön yüze geçtim. Kol için ilk eksiltmeleri yaptım. Eksiltmeleri ön yüzde yapıyorum. Şimdi ikinci eksiltmeleri yapacağız. İlk ilmek boş. İkinci ilmek düz. Bir ilmek ters. Ve 2 ilmeği birlikte örerek bu taraf için bir tane eksiltme yapıyorum. Aynı şekilde örerek buradaki ve buradaki birer tane tersleri de örerek sıra sonunda 5 ilmek kalıncaya kadar devam ediyorum. Sıra sonunda 5 ilmek kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve ikisini birlikte yine düz örüyorum. Bir ilmek ters ve 2 ilmek düz. Arka yüze geçtim. Bir boş, bir ilmek düz. İlmeğin içine değil, alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Diğer ilmeklerim düz. Evet, burada selanik batışı yaptık. Burada bir tane selanik batışı var. Burada bir tane selanik batışı var. Burada da yine selanik batışı var. Arka yüzü örerek ön yüze geçiyorum. Evet, şimdi 60 ilmek vardı. Kol için 2 tane buradan eksiltme yaptım. 2 tane de buradan eksiltme yaptım. Şu anda şişimde 56 ilmek var. Bu şekilde her ön yüzde eksiltmeye devam edeceğim. 6 ya da 7 tane eksilteceğim. Eksiltmeler bittikten sonra kaç tane yaptığımı söyleyeceğim. Evet, arka bedenin kol eksiltmeleri bitti. 6 tane buradan, 6 tane bu taraftan eksiltme yaptım. Toplam 12 ilmek eksilttim. 60 ilmek vardı şişimde ve şu anda eksiltmelerden sonra 48 ilmek kaldı. Şimdi artık bu 48 ilmeği aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Ön yüzde de arka yüzde de. Şu ana kadar ördüğüm gibi örmeye devam edeceğim. Yaka oyuntusu var. Yaka oyuntusuna kadar bu şekilde öreceğim. O kısmı da yine birlikte çalışacağız. Evet, buradaki kol eksiltmelerinden sonra 15 sıra haroşa ördüm. Şimdi artık sadece bu omuzu öreceğim. Biraz da burada eksiltmemiz olacak ense için. İki ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters.
Aradaki buradaki ters ilmeğe kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. Arka yüze geçtim. Yine 2 ilmek düz. Bir alttaki ilmeğin içine Selanik batışı yapıyorum. 11 ilmek düz. Yine bir alttaki ilmeğe batarak örüyorum ve 2 ilmek düz. Ön yüze geçtim. Şimdi ön yüzde eksiltmelere başlıyorum. Ense için oyuntu yapacağız. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. Burada 2, 4, 5 ilmek kalıncaya kadar düz örüyorum. Evet, 5 ilmek kaldı. Yani buradaki ters ilmekten önceki 2 ilmeği yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum ve ikisini birlikte ördüm. Ense için bir tane eksiltme yaptım. 1 ilmek ters, 2 ilmek düz. Arka yüze geçtim. Arka yüzü yine aynı şekilde örüyorum. Ön yüze geçtim. Yine 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters. Ve 5 ilmek kalıncaya kadar düz. Beş ilmek kaldı. 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte ördüm. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. Arka yüze geçtim. Arka yüzü yine aynı şekilde örüyorum. Evet, tekrar ön yüzdeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek var şu anda şişimde. Her ön yüzde 2 ilmek düz, 1 ilmek ters. Diğer ilmeklerimi düz öreceğim. Buradaki ters ilmekten önce 2 ilmeği birlikte örerek bir tane eksiltme yapacağım. 1 ilmek ters ve 2 ilmek düz. Bunu her ön yüzde yapacağım ve şişimde 12 ilmek kalıncaya kadar eksilteceğim. Evet, eksiltmeler bitti. Şu anda şişimde 12 ilmek var. Şimdi artık bu 12 ilmeği omuz hizasına kadar örüyorum. Evet, burası bitti. Kesintilerden sonra 2-4 sıra haroşa ördüm. Ve bir omuzu tamamlamış olduk. Ve iki omuzu birleştirmek için de biraz ip bıraktım. Şimdi bu tarafı öreceğiz. Şimdi burada 14 ilmek ense için keseceğim. Bir, 2 ilmek düz ördüm. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum.
Bir ilmek örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Evet, şurada ipimi biraz uzun bıraktım. Belki şu kısımda bir düzeltme yapabilirim. O ipimi izleyip keserken onu da birlikte yaparız. Evet. Şişimde bir ilmek var. Bir tane de buradaki ilmek, 2, bir ilmek ters. Aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Bir ilmek ters, 2 ilmek düz. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Ön yüzdeyim. Şimdi ense kesimlerine başlıyorum. 2 ilmek düz, bir ilmek ters ve 2 ilmeği birlikte örerek bir tane eksiltiyorum. Bir ilmek ters ve 2 ilmek düz. Arka yüzü yine gördüğüm gibi örerek ön yüze geçiyorum. Tekrar ön yüzdeyim. 2 ilmek düz, bir ilmek ters ve 2 ilmeği birlikte örerek bir tane kesiyorum. Bir ilmek ters, 2 ilmek düz. Evet, bu tarafı da yine 2 düz bir tersten sonra 2 ilmeği birlikte örerek eksiltmeye devam edeceğim. Bunu her ön yüzde yapacağım. Ve şişimde 12 ilmek kalıncaya kadar eksilteceğim. 12 ilmek kalınca da 4 sıra haroşa örüp bu omuzu da tamamlayacağım ve arka beden bitmiş olacak. Evet, bu omuz da bitti. Burada ip bırakmadım birleştirmek için. Ön bedende bıraktım, iple dikeceğim. Bu tarafta ip bırakmıştım. Bunu da ön bedeni birleştirirken bu iple birleştireceğim. Arka beden de bitmiş oldu. Evet, yeleğimiz bitti. Sol ön beden, sağ ön beden. Bu şekilde yerleştirdim. Şimdi bu omuzu birleştirerek başlayacağım. İlmekleri şişime aktarıyorum. Evet. Şimdi arka yüzden birleştireceğim için şöyle çevirdim. Direkt böyle yerleştirerek de başlayabilirsiniz. Ön yüzler birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Tığ ile birleştireceğim. İpim ters tarafta kaldı. Şimdi ben ipim bu tarafta kaldığı için bunların yönünü değiştireceğim. Evet, şişlerin yönünü değiştirdim.
Bir ilmek önden alıyorum. Bir ilmek arkadan alıyorum. Ve tığımla bu ikisini sık iğne yapar gibi birleştiriyorum. Bir ilmek önden, bir ilmek arkadan ve üçünü birlikte tığımla ördüm. Bir önden, bir arkadan ve 3 ilmeği birlikte örüyorum. Zaten omuzlarda ön ve arka beden ilmek sayısı aynı. Evet, bu şekilde birleştiriyorum. Evet, son birer ilmek kaldı. Birleştirdim, bir zincir çekiyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi hemen bu ipi gizleyelim. Şimdi bu ipimi birazcık yürüterek gizleyeceğim. Evet, bu tarafı birleştirdim. Şimdi bu tarafı birleştireceğim. Yine aynı şekilde sol ön beden şu şekilde arkadan birleştireceğim. Yine ön yüzler birbirine bakacak şekilde yerleştirdim. Ve burayı da tıpkı bu omuzu birleştirdiğim gibi birleştireceğim. Evet, iki omuzu da birleştirdim. Şimdi şurada bir açıklık kalmıştı. Onu düzeltelim. Şu şekilde. Evet. Şöyle yapalım. Evet, burası düzeldi.
Ve ipimi kesiyorum. Şimdi yan dikişlerini yapacağım. Burada yanda bıraktığım, başlarken bıraktığım iple dikeceğim. Ön yüzden yapıyorum dikişleri. Şöyle. Bu alttaki ilk ilmeğin içine giriyorum. Bu taraftan da yine. Karşılıklı olarak haroşa dişlerin içine gireceğim. İlk haroşa burası. Evet. Bu taraftan da yine ilk haroşaya giriyorum. Evet, ikinci burası. Karşılıklı olarak atlamadan buradaki çıkıntılardan dikiyorum. Buradan uçtan tutup sıkılıyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Evet, yan dikişini yapıyorum. Örerken 33 sıra haroşa ördükten sonra kol kesimlerine başlamıştım. Şimdi dikerken de ben 32 haroşa diktim. Şimdi bu da 33. Evet, yine bunu biraz sıkılıyorum bu şekilde. İğnemi içeri aldım. Şu şekilde içeri alıyorum ipimi. Burada ipimi sabitliyorum. Bir kez daha sabitliyorum. Ve yine birazcık yürütüyorum ipimi. İpimizi böyle bu şekilde yürütmeden kesmeyelim. Evet, bu kadar yeterli. Yan dikişimiz de tamam. Şimdi ben diğer tarafı da dikeceğim. Aynı şekilde. Evet, yeleğimiz bitti. Düğmelerini de diktim. Şimdi 3 düğmeyi bu tarafa diktim. 3 düğmeyi de sol bedene diktim.
Böyle biraz büyük düğme tercih ettim. Daha güzel oluyor. Evet, yeleğimiz tamam. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.